başlatmak lazım. Bu beni sevdiğini anlamamı sağlıyor. Bunun için Ha. ne gerekiyorsa yapacağım. Ha? Az önce izlediğiniz intro GTA 5 şahitti. Benden bunu tam tamına 4. duyuşunuz. Ben ne kadar ağır çalışan biri olsam da zaman su gibi akıp geçiyor. Şurada bu ideal 3 tane oyunu baştan sona bitirmişiz. Hem de öyle baştan sağma değil ha, karakterleriyle falan, yani her şeyle. Rockstar gerçekten sevdiğim bir firma. Veya galiba ben öyle sanıyorum. Eskiden oyunlarını oynarken bitirip kenara atar, bir daha da dönüp arkama bakmazdım. Ta ki bu kanalın amacı şimdilik sadece bu adamların oyunları olana kadar. Bu oyunlara şöyle oturup bir eleştirisel baktığınızda aslında öyle çok da matı olan oyunlar olmadığını, oldukça düz, hatta yapılmak için yapılan oyunlar olduğunu fark ettim. Yani size kaliteli hikaye falan sunmaya çalışmayıp mekanik yaptık, sen varsın, düşman var, intikam al oyunları yani. Hatta şimdi fark ettiğimde 5 hariç her oyunun konusu intikammış. Bunu daha da açmak gerekirse GTA o yıllarda çıkan en iyi oyunlardan biriydi. Daha onlarca YouTuber'dan duymuşsunuzdur. Hem araba sürüp hem de ateş edebildiğiniz tek oyun oydu. Fakat anlattığı veya bize kattığı şeylere bakarsak işte orada biraz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Oyunun hikayesini ne kadar 30 videoda falan anlatmış olsam da tek amacınız Katalina'dan intikam almaktı. Ki bunu zaten konuşamayan ve donuk bir ana karakterle ne kadar iyi yapabilirlerdi ki? Yapamamışlar haliyle. Ama işin iyi kısmı her GTA oyunu böyle değildi. Bunları anlatıyorum çünkü buradan sonra benim en sevdiğim olay başlıyor. Bana canlı yayınlarda sorulan en sık soru, en sevdiğin GTA oyunu ne oluyor? Ben bu soruya her zaman en son çıkan GTA olacak diye cevap veriyorum. Yani sıralama yapacak olursam bu kronolojik şekilde olurdu. Çünkü biraz önce dediğim gibi her oyun üstüne koya koya gidiyor. Hatta Vice City'nin direkt olarak GTA'cının haritası değişik olan aynısı olduğunu söylememe gerek yok sanırsam. Ekstra olarak ana hikaye dahi bir zahmet artık karakter konuşuyor ve bir sürü yan karakterle desteklenilmiş. Ayrıca LGS ve VCS gibi oyunları saymıyorum. Onlar el konsolu için yapılmış, hatta placeholder oyunlar. Ama şaka maka LGS'in hikayesi ve çeşitliliği Vice City'den ve 3'ten fazla olabilir. İşin komik kısmı yıllar önce 10 izlenen Twitch canlı yayınlarında ben bu oyunu baştan sona oynadım ve görüntülerini kaydettim. Yani belki ileride serisi gelebilir. Geçmişimden ve bu oyunlar hakkında ne düşündüğümden bahsettiğime göre konumuza geri dönelim. Bunlardan neden mi bahsettim? Çünkü bu anlattıklarından anlayacağınız üzere GTA 5 hatırladığım kadarıyla hiç böyle bir oyun değildi. Bu oyun benim için özel. Hatta büyük ihtimal herkes için özel. Kendisi 2013 yılında çıktığında ortalığı kasıp kavurdu. En klasiği Türkiye'de olan GTA 5 kaldırmış şakaları işte. Ben şanslı bir genç olarak ailemin bana aldığı, hatırladığım kadarıyla şöyle gözüken, pek de fiyatının hakkını vermeyen, büyük ihtimal mahalle bilgisayarcısının 1200 TL topladığı fakat bize 2000 TL sattığı bir bilgisayarda GTA 5 ilk çıktığı yıllarda oynayıp bitirmiştim. Sağ olsunlar cüzdan Kur'an'a geçince bana 200 TL vermişlerdi. Ben de onu GTA 5'e harcadım. Yeni çıkan oyunların 180 TL olduğu güzel zamanlardan bahsediyorum. O küçük çocuk büyük ihtimal o heyecanla 3 günde oyunu direkt bitirdi. Sonra gaza geldim. Epic Games bedava verince bu sefer her şeyle, yani yan görevleriyle falan baştan bir daha bitirdim. Ama bu ikisinde de yaptığım bir şey vardı ki ara sahneleri geçmek. Ya tamam, ana hikayeyi taslak olarak biliyorum. Adam var, hırsız, tanık korumaya giriyor. Sonra eşin onu aldattığı adamı kovalıyor. Evini yıkıyor. Sonra evin parasını ödemek için soygun yapmak zorunda kalıyor falan filan. Tamam, şimdi mesela GTA Vice'de taslak olarak biliyordum da oyun ara sahneleri 30 saniyeden uzun sürmüyordu ve hadi şunu yap diye direkt sizi dışarı atıyorlardı. İzlemezseniz çok bir şey kaybetmediğiniz şeylerdi. Mesela diyelim Malibu Club görevlerinin ara sahnelerini geçtiniz. Soygun görevi sırasında ha demek ben ondan bu kadar çeşitli adamla yarıştım diye olayı direkt kavrayabiliyordunuz. Ama GTA 5 böyle değil. Bu oyundaki karakterler hey Franklin hadi Los Santos'un en iyisi olalım diye değil de yeri geldiğinde Franklin'in teyzesinin ne kadar büyük olduğu hakkında bile konuşabiliyor. Yani bu karakterler canlı, tek amaçları daha iyisi olmak değil, dünyaya at gözlükleriyle bakmıyorlar. Ki bu beni biraz bu seride korkutuyor. Büyük ihtimal çoğu şeyi anlatamayacağım için çok fazla diyalog çöpe gidecek. Ama elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. İşte bundan dolayı bu kanalımın en favori serisi hikaye anlatım bu sefer benim de işime yarayacak. Ha tabi bu seriyle yeni ismi belgesel oldu. Hala çoğu kişi maalesef bunları sıradan gameplayler sanıyor. Ha bu arada ben şu zamana kadar bütün GTA'ları iyi sanıyordum. Hani biraz önce dedim ya eleştirisel mi baktığınızda diye. İşte korkuyorum arkadaşlar. GTA 5 kötü hikayesi olan saçma bir oyun diye korkuyorum. Ama yok ya, gelin konuştuklarımın detaylı versiyonuna bu seriyle bir bakalım. Ama önce bilmiyorsanız ve beni ilk defa bu seriyle görüyorsanız bizim bu 3 seride yaptığımız bir gelenek vardı. Her seride ufak bir hediyemiz oluyor. GTA zamanlarında 1000 izlenen bir genç olduğum için bu birine GTA Steam hediyesiydi. Fakat bu sefer hazır Steam'de cüzdan kodlarının fiyatını arttırmışken tam tamına 60 TL'lik Steam cüzdan kodu hediyesi olacak. Bu hediyeye katılmak için tek yapmanız gereken artık bir klasiğimiz olarak serinin kaç bölümde biteceğini bu videonun yorumlar kısmında tahmin etmek. Her bölüm 1,5 saatlik gameplay kullanacağımı, belki arada yan görevleri yapacağımı, para kazanmak için farklı yolları deneyeceğimi ve bunu videolarda dahil edeceğimi unutmayın. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki bunca zaman yaptığım video takviminde ilerlemeyeceğiz. Artık bir adet seri, bir adet ise keyfi video gelecek. Bildirimler için Instagram'a
kanalıma gelebilirsiniz. Hepinize bol şans diyorum ve umarım bu aşamaya kadar like gibi desteklerinizi alarak kanalın en büyük serisi olacağını düşündüğüm GTA 5'e başlangıcımı yapıyorum. Bizim bu 3 seriye de klasik bir başlangıcımız vardır. Evet, serinin ilk cümlesi oyunu modlayarak başlıyorum oluyordu. Ama bu GTA 5. Oyun mükemmel çalışıyor. Ondan direkt olarak başlayabiliyoruz. Bu arada söylemem lazım ki bu oyunun senaryosu bayağı bir darmadağın. Bunun en büyük sebebi olayların 3 farklı karakterin gözden anlatılmasından kaynaklı. Ki bu çoğu zaman beraber çalışan adamların hikayesi değil de arada bir yolları kesişen kankilerin hikayesi. Hani sanki LGS veya VCS gibi aynı şehirde geçen farklı bir şeyleri anlatan 3 farklı oyun oynuyormuş gibi oluyorsunuz. Tamam artık başlayabiliriz. Oyunumuz Ludendorff, North Yankton'da 9 yıl öncesini anlatarak başlıyor. Oldukça gaz bir soygunla açılışımızı yapıyoruz. Hani GTA oyunlarında normalde tabancayı bile almak için 4-5 görev yaparsınız ya, oyun direkt elinize M4'leri vererek hızlı bir açılış yapmak istemiş. Burada şu anda adını bilmediğimiz ve söylenene kadar öyleymiş gibi davranacağım 3 tane arkadaş banka soygunu yapıyor. Şimdilik birbirlerine T ve M diye hitap ediyorlar. İçeri gidiyoruz, sivilleri bir odaya kilitleyip telefondan kasayı patlatıyoruz. Paraları toplayıp tam çıkarken bir tane güvenlik görevlisi yüzümüzü görmek için maskemizi açıyor ve olanlar oluyor. How about you make sure this is one of them? Think. Tam 180 bin dolarla temizce çıkıyoruz derken işler beklendiği gibi gitmiyor ve yerel polis olay yerine baskın yapıyor. Burada olayların böyle gitmemesi gerekiyor denmesine dikkat çekerim. Yolumuzu açıp kaçış aracına doğru ilerlerken de tabela arkasına çizilmiş pipi easter egg'ine bakıp devam ediyoruz. Fakat yolda sürücümüzü kaybettiğimiz için kontroller bize geçiyor. Polisler daha bu arabayı tanımadığı için başta rahat takılsak da yolumuz kesilince mecburen treni yenmeye çalışıyoruz fakat başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yollarına yaya devam eden ekibimiz orada pusan bir keskin nişancının kurbanı oluyor ve adının Brad olduğunu öğrendiğimiz kişi vuruluyor. Ardından da Michael da başında mal gibi beklediği için maalesef ikisi de ölüyor veya şimdilik T öyle zannediyor. İşte GTA 5'in en sevdiğim olayına geldik. Daha oyunun 7. dakikasında falanız ama oyun pusmak, telefon kullanmak, karakter değiştirmek, çatışmak gibi her şeyini tanıttı. T bu masum polisleri ne kadar vahşice katlediyor olsa da ardı arkası kesilmediklerini görünce ormana doğru kaçmak durumunda kalıyor ve biz de ağzımızda ekşi bir tatla ne bu şimdi diyoruz. İşin aslı ailesinin ve kendisinin geleceği için endişe duyan Michael, FIB ile işbirliği yapmış ve arkadaşlarını satmış. Her ne kadar çetenin T hariç geri kalan üyeleri gerçekten öldürülmüş olsalar da Michael aslında kendini öldü gibi göstererek San Andreas'tan tanıdığımız Los Santos'a taşınmış. Aradan 9 yıl geçiyor. Bu oyun 2013'te yani çıktığı yıla geçiyor. Size güzel bir detay vereyim. Sonunda sayı olan bütün GTA oyunları çıktığı zamanla geçiyor. Yani Vice City ve San Andreas gibi oyunlar aslında bu 3-4-5 gibi oyunlara hazırlık olmuş oluyor. Bundan dolayı ben büyük ihtimal GTA 6'nın Vice'e geçeceğini düşünüyorum. 2013'e geri döndüğümüzde Michael'ı terapistiyle konuşurken buluyoruz. Burayı sadece dinlemenizi istiyorum. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. Konuşmalarından anlayacağım üzere hayatını amaçsız devam ettiren Michael boşluğa düşmüş ot gibi yaşamaktadır. Tam ulan ne bu orta yaş krizine girmiş bu adamı mı oynayacağız derken... Fuck you. Oyun anlamlandıramadığımız bir şey yapıyor. Bu ikisinin yolu Michael ile adres sorarak kesişiyor. Lamar ve Franklin isimli bu arkadaşlar Seaman isimli araba satıcısında çalışıp repo işi yapıyorlar. Ki birazdan yapacağımız şey de bu. Bilmiyorsanız ki ben de yakın zamanda öğrendim, bu repo işi dediğimiz şey şuymuş. Simeon millete arabaları kiralıyor, sonra bu ikisini gönderip çaldırtıyor. Ardından arabayı kiralayandan ceza parası alıyor. Düpedüz dolandırıcılık yani. Hani demiştim ya GTA 5 çok hızlı başlıyor. Oyunda daha açık dünyaya bile salınmadık ve fark ettiyseniz lüks araçlara binip bütün şehri turladık bile. Bu oyun her şeyi doğru yapıyor. Michael S. ileriki bölümlerde tekrar değineceğiz. Oyun şehri kabataslak tanıttıktan sonra Simon'a araçları teslim ediyoruz. Oyunu hala nasıl anlatsam pek bir fikrim yok fakat şimdilik olaylara hakim biri olarak anlatacağım. Simeon burada sanki koskoca Los Santos bir mahalleden oluşuyormuş gibi Michael'ın onunla araba satmaya çalışıyor. Bu Simeon'dan bahsetmek gerekirse adam Ermeni olduğu için herkesi ırkçı diye aşağılıyor. Tabi bu pazarlama hilesi. Önce suçluluk psikolojisine sokuyor. Örneğin önce hadi lan oradan sen buna binecek kadar adam değilsin deyip gazlıyor, sonra öylece satıyor. Buradan da görebileceğiniz üzere. Franklin bu tarz işlere pek karışmak istemediği için mekandan ayrılıyoruz ve Franklin'in, daha doğrusu teyzesinin evine varıyoruz. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Devamını biliyorsunuz. Bunu 500. kez izletmeye gerek yok. Ama ekstra olarak abimle yaptığım Türkçe dublajını izlemek isterseniz sağ üstte linkini bıraktım. İşte bu sayede açık dünyaya salındık. Çoğu kişi, buna ben de dahil, zamanında buradan sonra oyunu keyfini oynamıştır. Ama biz bugün Simeon'un iş çağrısına kulak verenlerden olacağız. Simeon'a varıyoruz ve kendisi bize güzel bir haber veriyor. I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Ama Franklin bu durumdan pek memnun olmuş gibi gözükmüyor. Çünkü adamın idealleri başka. O önemli biri olmak istiyor. Başkalarından emir alan biri olmak istemiyor.
Bu adam aynı ben. Knock, nigga. Employee of the month. You fucking with me, right? Bir yandan Lamar'a bakarsak onun mentalitesini anlamadım. O sanırsam eğlence istiyor. Yaptığı her şeyi keyfine yapıyor. Online görevlerini oynadıysanız çoğu görevde sırf ballaslara keyfine zarar vermek üzerineydi zaten. Hatta şöyle diyeyim, Lamar bu ayın elemanı işine bayağı bir takılıyor. Hatta ta 9 sene sonra çıkan online DLC'sinde de buna gönderme yapılıyor. You know what? When I'm on top, I won't forget the little people. I won't forget your bitch ass. Employee of the month. Neyse biz işimize girelim. Bu sefer çalacağımız şey bir motor. Vespucci plajında Vagoslardan çalacakmışız. Tehlikeli bir iş yani. Bu arada ben bu oyun atmosferini gerçekten seviyorum ya. Özellikle Lamar'ın giydiklerinden anlayacağım üzere oyun yaz aylarına geçiyor ve ben buna bayılıyorum. Franklin ne kadar işi sessizce halledelim çıkalım kafasında olsa da Lamar biraz azıtmış bir arkadaşlar. Bir tane ara sokağa girip garajları tek tek kontrol ediyoruz. Tabi bunu yaparken bir zahmet şüphe çektiğimiz için Vagoslar bizi kontrol etmeye geliyor ve olaylar Lamar sağ olsun patlak veriyor. Yeah? You saw this motherfucker? Oh shit! Oh shit! Gördüğünüz üzere daha ilk görevdeyiz ve oyun açık dünyada bize ilk silahını verdi bile. Ancak bu kısım o kadar iyi yapılmış ki daha ilk görevden bütün GTA oyunlarından daha iyi bir aksiyon sahnesi yaşıyoruz. Yolumuzu açıp ilerlerken motorunu alacağımız eleman karşımıza çıkıyor ve onu kolay bir hamleyle indirip motoru repo'luyoruz. Ama işler beklendiği gitmediği için sonuçta ölü bir adamdan artık para alamayız. Lamar bize sinirlenip diyor ki sen Simeon'a motoru alamadığımızı söyle, ben bunu kendime saklayacağım. You fucking tell him, you fucking moron! İşte bu sayede ilk gerçek görevimizi yaptık. GTA 5'in diğer bir yeniliği yan görevler oldu. Yani GTA 4 gibi bir şansa bala bulduklarınız gibi değil de gerçekten hikayesi ve bütünlüğü olan şeyler. Ki sonradan RDR2'de de ne kadar abarttıklarını biliyorsunuz. Birazdan yapacağımız bu görev oyunun ilk yan görevi olduğu için zorunlu kılınmış. Seride yan görevleri yapmamı isterseniz yorumlarda söylerseniz sevinirim. Serinin akışını bozma derseniz oyun bittikten sonra nokta noktanın görevleri diye ayrı bir video yapabilirim. Hani bu yan görev oyunu bitirmek için yapması zorunlu tek yan görev ya. Bu durumda hayatınızın en iyi yan görevini yapacağımızı sanıyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın dikkatli dinleyin çünkü görev bayağı bir karmaşıklaşıyor. Önce bir yere gidiyorsunuz, sonra çekiciyi alıyorsunuz, sonra başka bir yere gidiyorsunuz ve arabayı çekiyorsunuz, sonra arabayı ilk yere götürüyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse GTA 5 neden direkt olarak burada bitmiyor hiçbir fikrim yok. Sonuçta oyun verebileceği en iyi şeyi verdi. Ama daha yapacak yüzlerce görevimiz var, ondan sıradakine ilerleyelim. İsmini köpeğimiz Chop'tan alan bu görevde Lamar ve Franklin rastgele bir şekilde Ballas elebaşısı Day'i kaçırmaya karar veriyor. I told you, no more gang banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. İşte bu cümleyi başka hiçbir oyunda duyamazsınız. Tabii bizim kankiler bir plan yapıp sürpriz elementini kullanmak yerine ağızlarına bandanayı sarıp adamdan kibarca kaçırılmasını istiyorlar. Ama maalesef adam buna kabaca hayır diyor. Fuck you, nigga, I'm out of here. Sonra biz de aşırı hızlı bir motor süren adamı tam bir vanla kovalamaya çalışıyoruz. Ardından adam kaçayım derken öyle bir kaza yapıyor ki siz olsa büyük ihtimal 8 ay tedavi görmeniz gereken bu kazadan adam nasıl oluyorsa kaçarak uzaklaşıyor. Sonra bu görevden bir şey öğreniyoruz. Bir köpek bir zahmet şişman bir adamdan daha hızlı koşuyor. GTA 5'in ilk çıktığı zamanlarda bu görev devrim niteliğindeydi. Düşünsenize çopa geçebiliyorsunuz, hatta bu sahne GTA 5'in en iyi sahnesi arkadaşlar. Şu an dönüp baktığımda bu sahne olmadan nasıl GTA 5 gelmiş geçmiş en yüksek puan alan oyunlardan biri olabilirdi diye düşünemiyorum. Ama şimdi bakınca anlıyorum ki bunların hepsi script'ten ibaret. Yani belirli şeyleri yapmadan, belirli vagonu açmadan ilerleyemiyorsunuz. İşin sonunda adamı yakalıyoruz fakat fidye için Ballasları tehdit etmek isteyen Lamar kendi kişisel telefonunu kullanmaya karar veriyor. Peki bir şey diyeceğim. Adamlara konumumuzu belli ettiysek neden sadece başka bir konuma gitmiyoruz ki? Bu adamlar polis mi de bizim sürekli yerimizi izleyebilecekler? İşte bu sayede avcumuzu yalayarak yani fidyeyi alamayarak ve adamı salarak bu görevi burada bitirmiş oluyoruz. Yani o kadar süre bir hiç uğruna savaştık. Sıradaki görev bu bölümün son görevi olacak. Çünkü artık bölümleri Bull'deki gibi 10 dakika olsun bitireyim mantığında değil de belirli noktalara kadar yapacağım. Ondan dolayı gelin illegal sokak yarışlarını açacak bu görevi yapalım. Vallahi bu bana mı özel bilmiyorum ama ben GTA yarışlarında çok iyiyim ya. Ha bunu Franklin'le oynadığım ve sürekli yeteneğini kullandığım için diyebilirsiniz de vallahi online'da falan da iyiyim ya. Neyse işin sonunda rakiplerime tur bindirip eski anları yaşamak için Grove Street'e şöyle bir bakış attıktan sonra GTA 5'in büyük ihtimal en ikonik görevine doğru gidiyorum. Ama önce Hey, look out for fools like me. büyük güne geldik. Simeon bizden oyunun ilk görevinde araç alan Jimmy'nin, ki kendisi ödemesini de geciktirmiş, aracını repoze etmemizi istiyor. Tabii cümle içinde repoze diye kullanıldığından pek emin değilim de. Ayrıca aracı almak için eve gizlice girebilmemiz gerektiğini de söylüyor. Biz de gece herkes uyurken girmek yerine sabahın köründe eve girişimizi yapıyoruz. Önce şah damara güzel bir hareketle büyük ihtimal bahçıvanın beyninden pıhtı atmasını sağladıktan sonra bir bakıyoruz her kapı kilitli. Bir insan neden bahçe kapılarını kilitler ki diye düşünürken içeriden garaja olan yolculuğumuz başlıyor. Holy fucking shit, bro! Dad, there's a dude!
Ulan belki evin tamiratını yapmaya gelen bir işçiyim veya babanın misafiri falanım. Bir insan neden gördüğü rastgele ve zararsız gözüken birine böyle davranır ki? Biz tam işimizi layıkıyla yerine getirirken arkamızdan Michael yoktan var oluyor. Burada herkesin yaptığı gibi görevi yapmak yerine büyük ihtimal çoğunuzun görmediği bir ara sahneyi göstermek istedim. Ama birkaç başarısız denemenin sonucunda pes ettim. Ama ben gene de göstereceğim. This don't look like the way to No Credit Alley to me. Shit, man, with traffic and all, this way is fast. Dumb move, kid. İşte bu sayede Franklin, vasat hayatını bir anda düzeltecek olan Michael ile asla tanışmamış oldu. Michael bizi Simeon'un iş yerine zorla götürdüğü yetmezmiş gibi bir de camdan içeri dalmamızı istiyor. Ayrıca Franklin'e büyük ihtimal $15 falan verdikten sonra Bay Simeon ile teke tek bir kavgaya tutuşuyor. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5 grand a month to you? You fucking racist! Don't make me have to come back here. Bu arada gördüğünüz üzere Simeon Franklin'in tabelasını indirmiş bile. Bu durumda madem arabam çalındı diyen Michael oradan aynısının kırmızısını alıp yollara düşüyor. İşte bu sayede benim kafama koyduğum ilk görev checkpoint'ine ulaşmış olduk. İlk bölümünkü Michael'ı aşana kadar oynamaktı. Bu arada görevden sonra Dave'i ararsanız kendisiyle ufak bir catch-up yapabiliyorsunuz. Bu adam oyunun başındaki sniper. İleride mantığını daha iyi anlatacağım. Bir de Franklin'e dönersek kendisi bir zahmet işinden kovuluyor ve bizim de bu bölümlük görevlerimiz bitmiş oluyor. Sıradaki bölümü büyük ihtimal mücevher soygununa kadar oynayacağım. Kayıtlarını bu akşam YouTube'da açacağım canlı yayında alırız. Katılmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere bu oyunu o kadar çok seviyorum ki diğer oyunları oynarken, montajlarken, seslendirirken hatta üstüne düşünürken bile kafamı duvarlara vurmak isteyen ben ilk defa baştan sona montajda bir videomu 20 dakikanın üzerine yaptım. Yani şaka maka GTA 5'i çok seviyorum arkadaşlar. Ve bu videoyla anladım ki bu nostaljik sebeplerden değil. Bu oyun her şeyi doğru yapıyor. Sonlara yaklaşmışken sizden bir isteğim olacak. Oyun hakkında bildiğiniz taktikleri, görevler hakkında tırvırı bilgileri veya gizli şeyleri yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bu sayede ileriki bölümlerde de konuşacak şeyler çıkar. İşte bu sayede ilk bölümün sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz like ve yorum gibi desteklerinizi atmayı lütfen unutmayın. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Unutmayın, bir adet seri videosu, bir adet keyfi video. Ve hepinize görüşürüz.